Hoş geldiniz. Ee, Yeni bir Lunch and Lead webinarıyla tekrar birlikteyiz. Özellikle de 2020'den sonra Lunch and Lead webinarlarını içinde bulunduğumuz, gerçekten VUCA dünyasının ortaya koyduğu kaos içerisinde insan kaynaklarının gündemine oturan konuları masaya yatırabilmek için Lunch and Lead webinarlarına start verdik. Bu webinarlarla 500'den fazla kuruma ulaştık bu süreçte de. Ve yine insan kaynakları ve çalışan gelişimini gündeme aldığımız bir webinarla daha karşınızdayız. Çünkü şu anda ajandalarımızda performans görüşmeleri bulunuyor ve biz de bakalım o performans görüşmelerini nasıl daha etkili yapabiliriz? Yarım saat boyunca bunları konuşmaya çalışacağız. Evet, bir sonraki slide alabilirsek. Maraton. Eski Yunan'da maraton meydanında yapılan bir savaşın saraya haberi 42 kilometrelik bir süreç Feidipites tarafından, bir ulak tarafından koşularak kazandık haberi veriliyor. Evet, maratonlar aslında bundan sonrasında da 42 kilometrelik bir parkura dönüşüyor. Günümüzde yarım maratonlar var, farklı farklı sosyal amaçlarla koşulan maratonlar var. Ancak maratonlara baktığımızda şunu görüyoruz ki özellikle tam yarısına geldiğimiz noktada maratonlarda insanlar inanılmaz koşucular yorulmaya başlıyorlar. 20 ila 25 kilometre arasında. Ve burada aslında sonrasında bu eşiği atladıktan sonra insan vücudu tekrar canlanıyor ve o tekrar o canlanmayla da maratonu tamamlıyor. Peki bunu iş hayatına aslında birazcık bunu nasıl yansıtabiliriz diye baktığımızda hepimiz çalışanlar olarak belli noktalarda maratonun orta noktasına geldiğimiz gibi yorulduğumuzu hissediyoruz, bıkkınlıkları hissediyoruz, motivasyonumuz belki düşüyor. İşte tam bu noktada performans görüşmeleri çok önemli bir motivatör. Bir anda kendimizi tekrar yenilenmemizi ve o koşuyu tamamlamamızı sağlıyor. İşte biz bugün bunu tam bir koşuya dönüştürebilmek için neler yapabiliriz? Nasıl tekrar yenilenebiliriz? Bunun üzerinde duracağız. İki konuşmacı olarak bulunuyoruz burada. Ben Karin Işıkçı, Dale Carnegie Akademi'de 8. yılıma girdim. 8 yıldır da hem eğitmenlik yapıyorum, hem iş koçluğu yapıyorum, hem de pazarlama yöneticisiyim. Evet Deniz, sen ne dersin? Merhaba herkese. Çok farklı değil Karin'le aslında D. Carnegie'deki kariyer yolculuğumuz beraber başladık. Ben de aynı zamanda eğitmenliğimin yanı sıra D. Carnegie Türkiye'nin satış sorumluluğuyla birlikte 8 senedir Karin'le birlikte D. Carnegie Türkiye'de çalışıyorum. Bugün içerisinde ne konuşacağız? Hedeflerimiz nedir diye baktığımızda hani Karin'in de çok güzel açıkladığı gibi neden bu kadar çok konuşuyoruz performans görüşmelerini? Mevcut durum nedir? Neyi gösteriyor bizi? Biraz onun resmini çizeceğiz ve mevcutla olması gereken durum arasında nelerin gelişmesi gerekiyor? Buna bakacağız. Bunun içinde bilgi ve yöntemler konusunda ipuçlarımız olacak. Bunlarla ilgili konuşacağız. Hem bizim kendi bilgimiz ve know-how'ımızla ama en önemlisi de kurumlarda gördüklerimiz ve duyduklarımızla. Birazcık da tabii globale bakacağız. Önümüzdeki dönem trendlerini görmek açısından neler değişiyor, neler yapıyor firmalar, hangi trendler var. Bunlara baktığımız bir yarım saatimiz olacak. Mevcut duruma baktığımız zaman McKinsey'in yaptığı araştırma olması gereken durumla mevcut durum arasındaki mesafenin çok büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle pandemi sonrası performans görüşmelerinden istenen verimlilik, gelişim amacı ortaya çıkmıyor gibi gözüküyor. Biz burada hani Karin'le yaparken de çok konuştuk. En son tamamı dedik, %96 gibi bir rakam var çünkü CEO'larda. CEO'lar diyor ki bu McKinsey'in araştırmasında en iyi performans gösterenleri, en yüksek motivasyonla çalışanları ya da kariyer yollarını belirlemede, şirketime yön vermede performans görüşmeleri bana yardımcı olmuyor diyor.
Çalışanlara dönüp baktığımızda çalışanların da %56 olması lazım bu rakamın yarısından fazlası doğru performans değerlendirmeleri yapılmıyor diye söylüyor. Öbür tarafta başka bir parti İK yöneticileri de ben bu performans görüşmelerinden aldığım verilerle stratejimi, yolumu, kariyer planımı çıkarmakta zorlanıyorum diyor ve bu memnuniyetsizlik de aslında baktığımızda özellikle pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma düzeni, eski rutin performans görüşmelerinin bu yeni sisteme tam uyumlanamaması gibi nedenlerden dolayı gittikçe bu aralık, bu fark, bu olması gerekenle aradaki fark açılıyor, gözüküyor. Şimdi dedik aslında çalışanların %56'sı o zaman fena bir oran değil gibi gözükse de soruyu birazcık daha derinleştirdiğimiz zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. %56'sı performans görüşmeleri doğru yapılmıyor diyor. Peki diyoruz doğru yapıldığını düşünenlere de performans görüşmesinden çıktıktan sonra ilham alarak bunu yapacağım ve kendimi geliştireceğim. Hedefim net ve açık diye mi çıkıyorsunuz dediklerinde %14'ü böyle bir ilham ya da amaçla çıkmadıklarını söylüyor. Bütün bu verilerde mevcuttaki sistemin hani klasik olarak puanların verildiği, yılda bir kere karşılıklı oturulduğu, kağıtların gidip geldiği, sistemlerin girildiği, e, bir şeylerin sürekli aman performans görüşmesini yetiştirmem gerekiyor diye o telaşın olduğu, o hantal, uzun, ağır süreçle ilgili ciddi soru işaretlerini beraberine getirmiş. Hani bunu hep konuşuyoruz. Bizim daha evvelki çalışan trendleri webinarlarımızda da konuştuğumuz global şirketlerde böyle bir eğilim olduğunu, %30 seviyesinde klasik yıllık performans görüşmelerinin kaldırıldığı, yerine başka bir şeyler konduğu ki kapamadan evvel webinarı birkaç örnek vereceğiz size, konuşuluyor. Şimdi çalışanlara döndüğümüzde sizce neden bu iş yürümüyor? Ya da neden ilham alıp gelişiminize katkı sağlayacak performans görüşmeleri yürütülmüyor dediğinizde şöyle bir kısaca özetlersek diyorlar ki yöneticiden samimi ve gerçek bir çaba görmüyorum. Yani benim gelişimim için beni ilham verecek bir niyet, istek ve iletişimle yürütülen bir görüşmeye dahil olmuyorum. Çünkü çok da enteresan bir veri var orada. Performans görüşmesini kendilerine verilen önemin bir ölçütü olarak düşünüyorlar çalışanlar. Ve işte o %14 oradan geliyor. O görüşmeden çıktıktan sonra bu kurum için ben önemliyim. Ne yaptığım görülüyor. Doğru veriyi aldım. Nereye gideceğimi biliyorum. Duygusu yaşamıyorlar ve yöneticinin bunu sadece bir yerde tik atmak için kullandığı operasyonel bir süreç olduklarını görüyorlar. Kendilerine odaklanan bir çaba olarak görmediklerini söylüyorlar. İkincisi geliştirici geri bildirim. Takdir de zaten çok konuşacağımız bir şey. Olumlu yönlerin bastırılması ama geri bildirimden sonra bunu söyledin. Böyle bir geri bildirim ben bundan sonrasını daha iyi yapmak için ne yapmam lazım? Hangi araçlarla nasıl devam edeceğim? Daha evvel iyi gitmemiş olan konularda özellikle net, şeffaf, geliştirici geri bildirim alamadıklarını söylüyorlar. Gelecek dönem için benden ne beklendiğini bilmiyorum. Beklentiler neler, neyin üzerinde mutabık kaldık, ben şimdi ne yapacağım? Bunu tam göremediklerini söylüyorlar. E, Büyük resmin amacın içerisinde kendi yaptıklarının katkısının farkında olamadıklarını düşünüyorlar. Ve bizim de hep söylediğimiz performans görüşmesi kara kitapların açıldığı ve geçmişin deşildiği, hadi oturduk şimdi masaya dediğimiz bir görüşme değil. Performans görüşmeleri tamamen geleceğe odaklı yapılması gereken görüşmelerdir. Burada bir geleceğe odaklanma konusunda da ciddi e, sıkıntılar var. Hele ki bir sene sonra oturduk, bir sene sonra bakalım nereye gelmişiz ya da 6 ayda bir bakalım dediğimiz zaman zaten düzenli kontrol noktaları ve sıklık olmadığı zaman sürekli geri bildirim kültürü yaşamadığı sürece o kurumun içerisinde çalışanlar performans görüşmelerinin e, kişisel gelişim, kariyer yolu, kendi değerlerini anlama, nerede olduklarını görme amacına hizmet etmediklerini düşünüyorlar. Tabii ki hep konuştuğumuz şey, bir süre eğitimde de konuşuyoruz bunu. Ön yargıları da çok hissettiklerini söylüyorlar. Bu iki türlü de olabiliyor biliyorsunuz. Yıl içerisinde yapmış olduğunuz sadece hatanın üzerine odaklanılması ya da
belki bir tane bir şey iyi yapılmıştır. Hani halo efekt dediğimiz hale efekti. Sürekli ona odaklanılması gibi belirli ön yargı oluşarak girildiğini söylüyorlar. Çalışanlar baktığımız zaman bizim çalıştığımız kurumlarda da çok gördüğümüz, çokça konuştuğumuz konular. Peki öncelikle bütün bunları ortadan kaldırabilecek ideal bir görüşmenin temel kriterleri ne olmalı? Başarı anahtarı ne olmalı? Bu riskleri ortadan kaldıracak. Dilersen ona bakalım Karin'cim. Evet, ona baktığımızda çünkü geldiğimiz noktada üst yönetim memnun değil. Çalışanlar memnuniyetsizliklerini sen çok net bir şekilde birçok kriterle aktardın. Yöneticiler memnun değil. Peki ne yapacağız? Burada aslında 3 tane başarı kriteri işin içine giriyor. Bu kriterlerden bir tanesi bir defa performans sonuçlarının net, anlaşılır şekilde aktarılması. Yani burada çok önemli bir nokta, Gallup'un da yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmaya göre şunu söylüyor aslında çalışanlar. Eğer ki kurumun hedefleri içerisinde ben kendi yaptığım performansımla bir anlam bulabiliyorsam bu durumda performansımı %22 artırabilirim diyor. Bakın burası çok kritik. Çünkü artık o toplamda kurumun gitmek istediği noktaya nasıl bir anlam kattığını da çalışan net ve anlaşılır şekilde yöneticisinden duymak istiyor. Bir ikinci maddeye baktığımızda gönüllü bir işbirliği kurmak aslında burada çok kritik. Çünkü insanlar Dale Carnegie Akademi'nin aslında en önemli metodolojilerinden bir tanesi de insanlar dahil oldukları süreçleri destekliyorlar. Bunu sağlayabilmek için de onlarla ilgilenmek, etkilemek ve böylelikle de gönüllü işbirliğini oluşturmak çok kritik. Bunu yaptığımız zaman o performans gelişmesini çok daha etkili bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Elbette bunun belli çıktıları var. Bu çıktıların da bir gelişim planına oturması lazım ki kişi ben bundan sonra ne yapayım? Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Burada netleşmek istiyor değil mi Deniz? Hani baktığımızda birçok eğitimlerde çalışanlar bunu özellikle dile getiriyorlar. Bana bir şeyler söylendi. Hatta birazcık da belki üstü kapalı bir şekilde, tam net bir şekilde söylenmediği ve bir sonraki adımında da neler yapması gerektiği netleşmediği noktada çalışan işte o zaman çok ciddi memnuniyetsizliklerle ayrılmaya başlıyor. Şimdi bu kriterleri biraz açacak olursak dedik ki birinci başarı anahtarı performans sonuçlarının net ve anlaşılır olması. Şimdi burada en önemli kriter kurumun hedefleri, bunun departmana veya işte takıma indirgenmesi ve bu indirgenen noktanın da çalışanın performansına, performans kriterlerine kadar hizalanması. Bu hizalanma gerçekleştiği zaman kişi, çalışan çok daha fazla yaptığı işin içerisinde bir anlam buluyor ve motivasyonu, odaklanması artıyor. Hep şunu düşünürdüm. Eski çalıştığım bir kurumda bana bir yöneticinin performans görüşmesi yaptığı zaman onunla performans görüşmesi yapmaya can atardı. Sonra düşündüm acaba neyi yapardı da ben o kadar onunla performans görüşmesi yapmaya can atardım diye. Sonra düşündüğümde şunları yakaladım. Aslında bana bir defa süreci çok net bir şekilde ortaya koyardı. Değer verirdi. Hiç saatine bile bakmazdı o görüşme esnasında. Mutlaka her şeyi çok güzel yapılandırılmış bir şekilde ortaya koyardı ve ben o görüşmeden çıktığımda tam bir zafer duygusuyla ayrılırdım oradan. Evet, ne yapacağımı biliyorum. Şu anda benim gelişim alanlarım neler? Performansımda eksik kaldığım yönler neler oldu? Neleri çok iyi yaptım? Neleri daha fazla geliştirebilirim noktasında gerçekten önemli bir çıktıyla ayrılmak beni çok iyi hissettirirdi. Peki ikinci şeye baktığımızda gönüllü işbirliği dedik. Bu işbirliğini yaratmak sadece yılda bir kez veya iki kez değil. Aslında performans görüşmelerinin bu yüzden de sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Ve tabii ki burada bir yapıya ihtiyacımız var. Yapı dediğimiz nedir? Her şeyin başına bir defa burada bir planlamayla gitmek lazım. Yani burada yönetici bir toplantıyı planlaması ve o planladığı toplantının öncesinde de çalışanın da buna çalışıp kendi adına
neleri önceliklendirmiş ve neler yapmış kısmında hazır bir şekilde gelmesini sağlaması gerekiyor. Ve tabii ki bunun içinde bir güven ortamı lazım. Yani hem çalışan hem lider, yönetici burada birbirine güvendikleri zaman bu süreç çok iyi bir şekilde ilerliyor. Burada diyoruz ki olumlularla başlamak çok kritik. Hani insanlar olumluyu duydukları zaman çok daha motive oluyorlar, çok daha bağlanıyorlar. Olumlu, çünkü bazen diyorlar hiç mi iyi bir şey yapmadım? Hep mi kötü yaptıklarım? Evet, iyi yaptıklarımızdan da o yüzden mutlaka konuşalım ve hatta ilk başlangıcında bunlardan konuşalım. Sonra gelişim alanlarını mutlaka gözden geçirelim. Net bir şekilde geri bildirimlerimizi verelim ve bunun ardından da bir mutabakata varalım. Yani neyi geliştireceğimizi iki tarafta el sıkışarak oradan çıksın ve tabii ki cesaretlendirelim. Cesaretlenmek ve aynı zamanda bir sonraki sürece kendimizi hazırlamak da tıpkı bir maratonda o yorulduğumuz, biraz kendimizi güçsüz hissettiğimiz noktada tekrar güçlenip harekete geçmemizi sağlayacaktır. Peki ne dersin? Peki bunun için nasıl bir gelişim planı oluşturalım dersek Deniz, değil mi? Burada dedik ki pozitifi de negatifi de tartışalım. Ve bir yandan da yeni hedefler belirleyelim. Çünkü her bu sürecin sonunda yeni bir süreç başlıyor. O sürece de hazır hissetmemiz lazım kendimizi ve bunun için de tabii ki motivasyona, teşvik edilmeye, cesarete ihtiyacımız var. Bunu da o görüşmenin sonunda alarak ilerleyelim. Peki o zaman neler yapalım? Neler yapalım? Şöyle bir bakarsak aslında hani Karin'in de çok güzel belirttiği gibi bir performans görüşmesi öncesi, sırası ve sonrasıyla kıymetli. E, İlk başta hani bu çalışanların söylediklerinde de vardı ya, ben bunu samimi olarak benim gelişime ayrılmış bir vakit olarak görmüyorum diyorlar. Hani çünkü o süreci aldınız elinize, ondan sonra çıktınız oraya, oturdunuz ve bazen tabii ki böyle sohbetlerde edilmeli, ediyoruz çalışanlarımızla, ama performans görüşmesinde mutlaka önceden iyi bir hazırlık, hem yönetici hem çalışan tarafında, çalışanın da hazırlanabilmesi için neleri konuşacağınızı, hangi sonuçların üzerine gideceğinizi e, mutlaka gözden geçirebileceği bir ortam sağlamak. Yine Karin'in söylediği gibi olumlu değerlendirme sonuçları ile başlamak. Hani çünkü zihnimizin tamamen alıcı bir şekle dönüşebilmesi için bir kere fiziksel olarak ihtiyacımız. Somut ve gerçek verileri kullanmak çok zorlanılan bir şey. En çok eğitimlerde çalıştığımız şey, değil mi Karin? İletişim yeteneğinin gelişmesini gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani iyi değil. Şimdi özellikle iş değil de davranış hedeflerinde somut ve gerçek verileri kullanmak ve daha sonra gelecek için de bunları somut ve gerçek verilerle ne beklediğinizi anlatabilmek bizim gördüğümüz en büyük sıkıntı ve en büyük gelişim alanı. O yüzden de çok kişisel hislere, duygulara kalıyor. Kişisel hislere, duygulara kalan yerde de çatışma ve olumsuz duyguların ortaya çıkması çok olası. O yüzden performans görüşmeleri zaten Dale Carnegie'nin metodolojisinde de, artık dünyada da örneklerini göreceğiz, koçluk görüşmeleri. Aslında orada çalışana yapılan bir koçluk var. E, Yöneticinin soran, ilgilenen, e, bulmasına yardım eden tarafta olması gerekiyor performans görüşmesinde. E, Burada da yaparken normal bildiğimiz standart koçluğun ötesinde kendi gelişim beklentilerini tabii ki paylaşacak. Ama bunun karşı tarafta nasıl bir karşılık bulduğunu iyi anlaması, bunu çok iyi bir iletişimle götürmesi lazım. Çünkü o süreçte de Karin'in özellikle söylediği gibi amaç orada ortak bir plan oluşturarak çıkmak. Gelecek için ortak bir plan oluşturmak. Çünkü çalışanlar en başta dedi, geleceğe odaklanmıyoruz. Ben çıktığım zaman belki geçmişte neler olmuş, neler gözlemlenmiş biliyorum, ama gelecek için ortak bir plan oluşturmuyorum. O yüzden bu demin gösterdiğimiz gelişim planı oluşturumdaki başlıklar çok önemli. Hatta şöyle bir daha baktığımızda, değil mi Karim? Yani neyin üzerinde güçlü yanlarım, ne gelişime açık alanlarım, ben hangilerini geliştireceğim? Neden, nasıl,
Hangi smart aksiyonlarla? Bunlar için hangi fırsatlar sunulacak bana? Nasıl takip edileceğim? Nasıl destekleneceğim? Bunu mutlaka biliyor olması lazım. O yüzden de zaten bizce süreç böyle geçmeli ama günün sonunda güven veren, geleceğe odaklı ve pozitif bir yaklaşımla kapatmak gerekiyor performans görüşmesini. Bütün süreci de böyle yürütmek gerekiyor. Nelerden kaçınalım? Tatsız sürprizler hazırlamayın. Ee, Bizim hani Dale Carnegie'de performans görüşmelerinde en önemli ilkemizdir. Hep söyleriz. Performans görüşmesinde sürpriz olmaz. Eğer sürpriz olduysa bunu ilk defa burada duyuyorum. Hiç böyle düşündüğünüzü fark etmemiştim. Hiç böyle bir elinizde böyle bir geri bildirim olduğunu, böyle bir düşünceniz olduğunu görmemiştim diye e, bir şaşkınlık yaşanıyorsa aslında iki taraf için de geçerli bu. Yönetici de yaşıyorsa bu şaşkınlığı ya da çalışan da yaşıyorsa performans görüşmesi baştan düşmüştür deriz her zaman. E, Mutlaka geri bildirimleriniz var. Mutlaka gördüğünüz konular var, takdir edeceğiniz konular var. Bunların hepsini olduğu sürede bir uygun geri bildirimle veriyor olmanız lazım. Çünkü performans görüşmesinde bütün bu verilerden yola çıkıp bir gelecek planı hazırlayacağız. Hedef bu. E, Bir gelişim yolculuğuna eşlik edeceğiz. Burada karşımızdaki kişiye odaklanacağız. Bunun için de sürekli karşı çıkıp kusur bulmayın diyor Dale Carnegie. Bu bizim kendi listemiz. Sadece hatalar üzerine odaklanmayın. Demin Karin de çok güzel söyledi. Ben hiçbir şey yapmadım. Bugün mü beklediniz? Bizim zamanımızda şey vardı Karin. Kara kaplı defter vardı. Yazardı olan. Yönetici bilmiyorum hiç yaşadı mı? Ben yaşadım. Gördüm. Evet, Biliyorum o yaşamaz mıyım? defterin çıkıp Tabii. açıldığını. Sen bunu yapmışsın işte atıyorum Mart ayındayız. Kasım 2022'de böyle bir şey kardeşim olmuş bitmiş. Yani şimdi mi söylüyorsun bana bunu? Hele ki hataları kişisel özelliklere bağlamak. Bu da çok gördüğümüz eğitimlerde de çok rastladığımız bir şey. İletişim yeteneklerin kötü olduğu için NPS'in düşük. Arkadaşlarınla, takımınla çok sinirli ve agresif tavırlar içerisindesin. Bunları söylediğiniz anda zaten hani Dale Carnegie'nin de en önemli metodolojilerindendir. Metodoloji de demeyeyim artık. Temel prensiplerindendir. Hatayı kişisel özelliğe bağladıktan sonra bunu dinlemeyecek zaten çalışan. Yine performans görüşmesi bütün amacından sapacak. Tabii başka da problemler var. Oraya kadar biriktirdiyseniz herhangi bir gelişme alanını konuşmayı o hatalar kişisel özelliğe bağlanmaya başlıyor değil mi Karin? Yani şimdiye kadar hiç iletişimle ilgili bir şey söylemedin, 8 tane şey gördüyseniz ondan sonra sen çok agresif bir insansın diyebiliyorsunuz. O yüzden sürekli bir geri bildirim kültürü olmadığı zaman çok önemli ve maalesef çok da ciddi bir risk. Performans görüşmesi zaten iyi örneklerde de şimdi göreceğiz. Bir sonraki görüşmeye kadar oturup bekledik, konuştuk, işaretledik, sistemden girdik. Böyle bir mantaliteyle yürümüyor. Çünkü bunda performans görüşmesinden performans görüşe defterlerde biriktirilip hesaplar açılırsa bu zaten gelişime hiçbir şekilde hizmet etmeyeceği gibi tam aksi bir durumda ortaya çıkabiliyor. Hep aynı şeyi söyledik. Gerçekleri köşeye sıkıştırmak için kullanmayın. Biz bazen uygulamalarda vesairede de görüyoruz. Hadi buna nasıl böyle cevap vereceksin? Hep düşüneceğimiz zaten performans görüşmesi bir koçluk görüşmesidir. İki taraf için ilham verici olmalı ve gelişme odaklamalı. Onun için de kararları özellikle ve görüşmeyi hisler ve fikirler üzerine yürütmememiz gerekiyor. Kolay mı? Değil. Beklentiler de çok yüklü. Yılda bir kere olduğu zaman bütün bu gelecek hedefleri geçmişte yapılanlar net olmadığı zaman, elimizde kanıtlar olmadığı zaman son derece zor. Sadece hani bizler için değil, bütün global firmalar için de zor. Hele ki içinde bulunduğumuz hibrit çalışma dünyasında. Hele ki dokunmanın, takip etmenin bu kadar zor olduğu bir dünyada. O yüzden dedik ya global firmalar da buna el atıyorlar ve değiştiriyorlar. Birkaç tane örnek, hani ben burada küçük küçük notlar alarak şey yaptım, hatırlamak için kendimi. Hepsinin ortak noktası var. Ona da bir sonraki slaytta geçeriz. Mesela Deloitte, bunların tamamının hemen hemen Netflix hariç
klasik yılda bir kere yapılan, işte curve'leri olan, ratingleri, numaralandırmaları olan sisteme girilen sistemleri varken tamamı bunu kaldırmış. Bunların hiçbirinde bu tip klasik bir performans görüşmesi, performans sistemi hatta yok. Deloitte en karmaşıklarından birine sahipken sadece 4 sorudan oluşan, her projeden veya her çeyrekte hangisi önce geliyorsa diyor. O 4 soruyu doldurarak çalışanları ve yöneticileri birbirini değerlendirebileceği bir forma indirgemiş performans görüşmesini. Adobe bir check-in sistemi yapmış. E, App üzerinde yine sürekli olarak hedeflerle ilgili orada bilgileri girebileceği, 3 ayda bir de özür dilerim, her çeyrekte de görüşebileceği bir check-in sistemi yapmış. Accenture zaten biliyorsunuz kendisi bir sistem optimizasyon şirketi. Real-time feedback sistemine dönmüş. Performans görüşmesi bütün formlar tamamını kaldırıp gerçek zamanlı herkesin birbirine feedback verebileceği 360 derece açık bir feedback sistemine dönmüş. Microsoft Performans Journal diye bir şey çıkarmış. Bütün hedefler böyle smart şekilde jurnaller şeklinde hazır sistemlerde herkese açık. Yöneticinin geri bildirim verme sayısı sınırlı olmak üzere herkes bu performans jurnalleri üzerinden birbirine geri bildirim veriyor. Netflix tamamen 360 prosedürüne dönmüş. Ve de bunu önce şey yaptırıp isimsiz 360'la daha sonra da yüz yüze 10'ar dakikalık görüşmelere çevirerek tamamen zaten hiçbir zaman klasik performans sistemi olmayan bunlar arasında Netflix buna dönmüş. Uber T3B3 dediği herkesin kendisi, bu da kendi inisiyatifiyle başlıyor performans görüşmeleri. O dönem üzerinde çalışacağı 3 tane güçlü yan, 3 tane gelişme alanını kendileri seçip yazıp taahhüt ettikleri ve her çeyrekte üzerinde konuştukları bir sisteme dönmüş. Google çok katmanlı, inanılmaz sıklığı ve aracı yoğun bir sisteme girmiş. Önce kendi değerlendirmelerini yapıyorlar. 360 değerlendirmeleri var. Aylık check-in görüşmeleri var. Bir de bütün bunların nasıl göründüğüyle ilgili gelecek planlarını çıkarabilecekleri bir yılda bir görüşme var. Aslında baktığınız zaman Karin neyi gösteriyor? Nereye doğru gitmeye çalışıyor dünya ya da ne isteniyor? Gidiyor aslında biraz da. Başarılara ve hedeflere odaklanın. Ne demek bu? Artık puan sistemi. İşte ona göre kariyeri maaşı belirlediniz. 22, 72, 5 üzerinden 4 altından 82 sıralamalar, işte bell curve'ler bunların kalktığını görüyoruz. Başarı ve hedeflere odaklı. Bütün kurumlarda gördüğümüz zaten içinde bulunduğumuz VUCA dünyasında başka yolu yok herhalde. Çok sık gözden geçirmeler var. 3 ayda bir, 4 ayda bir, ayda bir birebir yönetici çalışan arasından çıkmış 360'a dönmüş durumda olay. Her yerden girdi topluyor ve burada da dijitalleşmeyi, her yerinde dijitalleşmeyi inanılmaz kullanıyor. Resmi görüşmeleri gayri resmi geri bildirimlerle değiştirilmiş aslında. Tamamen bir continuous feedback, sürekli bir geri bildirim kültürüne dönüşüm var. Süreçte sürekli, bir de çok önemli, bu her yerde çıkıyor. Performans görüş değerlendirmelerinizin de performans değerlendirmesini yapın. Yani bugün böyle yapıyorsunuz, yarın başka bir şey yapacaksınız. Bu yarın bunu dijitalleşmenin gücüyle sürekli canlı tutun diyor. Bir de hijyen koşulları, işte maaş zamları, sosyal haklar vesaire, bunları da performans ve geri bildirim görüşmelerinden ayrı tutun. Çünkü bizim de gördüğümüz sürekli burada takılınan bir durum oluyor. Belki de birazcık alışkanlıklar da, ya da yöneticiyi bulmuşken konuşayım yılda bir kere zaten karşıma çıkıyor gibi bir durum veriyor. Gözüken performans sistemlerinden bizim gördüğümüz bu. Neden bu performans görüşmesiyle uğraşmaya devam etmeliyiz Karin'cim? Yani şimdi baktığımızda tüm vermiş olduğun örnekler ve geldiğimiz nokta aslında çalışanı daha çok dinlememiz gereken, değil mi? Önce insan odaklı bir yaklaşımı ön plana çıkarıyor. Burada tabii ki bunu bir ödül olarak görmesi, yani tehdit yerine beynin o kendi formatıyla bunu bir ödüle çevirebilmesi için ister istemez bunu yapmaya evrilmek zorundayız ki içinde bulunduğumuz dünya artık bunu çok daha önemli bir konuma getirdi. Peki bunu yapmak, hani buradaki şeyler aslında çok bildiğimiz belki şeyler, ama en önemli noktası bunun çıktısı kuruma fayda.
Yani kurum bundan aslında en temelde faydalanıyor. Bir defa ne için gitmek istediği, oluşturmak istediği kültürü tüm çalışanlarına, herkese, her bireyine aslında çok güzel bir şekilde odaklanmasını sağlıyor. Bir de söylediklerinin içerisinde çok önemli bir nokta aslında artık koçvari liderliğe doğru. Çünkü önce insan, önce çalışan, çalışanın daha sık kendi sesini duyurabilmesi ise burada koçvari liderliğe evrilen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi trend dedik, aslında çok güzel yeni gelişmelerden kurumlardaki özelleştirilmiş örnekleri sundun. Bununla beraber trendler de aslında bunu çok destekliyor. Artık diyorlar ki mevcut trendlerde upskilling ve reskilling dediğimiz, yani becerileri geliştirmek ve yeni beceriler kazandırma kısmında olmazsa olmaz bir noktadayız. Neden? Çünkü artık vasıflı rolleri doldurmakta, yeteneklere ulaştırmakta ve tutundurmakta çok büyük problem yaşıyoruz. Yetenek savaşları deniyor ya. Aynen, Yani yetenek korkunç bir durum. savaşları Evet. varsa bu durumda elimizde mevcut çalışanları daha fazla geliştirmek, daha fazla onların potansiyellerini ortaya koyma ihtiyacımız var ki bu da işte koçvari liderlik dediğimiz yöntemlerle de çok daha iyi ön plana çıkabiliyor. Şimdi burada sadece bu süreci lider ve çalışan arasındaki bir süreçten çıkarıp kurumun kültürüyle tüm iletişim fırsatlarını değerlendirerek ortamı ve çevreyi buna uygun bir şekilde dönüştürmekse amacımız, işte Dale Carnegie olarak burada şöyle bir metodoloji, kendi 111 yıllık metodolojimizi de işin içine katarak bir pocket guide, bir kılavuz hazırlamak, böylelikle de kurum içerisinde ortak bir dil ve hizalanmayı sağlamak için böyle bir çalışma yaptık ve bunu da aslında çok da faydalı olacağını düşünüyoruz. Tabii ki kuruma özel, değil mi Deniz? Hani Tabii, kurumlardan yani gelen o kurumla özelleştirme yapılan görüşmeye göre taleplerinde, performans görüşmelerinin nasıl evrilmesi değiştirtebiliyor içeriğini, değiştirtiyor da zaten. Ama aslında bütün bu konuştuklarımızın toplamı genel çerçevesinde bütün kurumlar için geçerli. güzel, harika. Bu bir dijital bir araç ve bu dijital araç aracılığıyla da kurum içerisinde neler yapılması gerektiğini adım adım, ortam ve çevrenin, iletişim araçlarının nasıl olması gerektiğini de herkesin görebileceği, hizalanabileceği bir yöntem. Peki o zaman Biz burada buradayız. Böyle tadına evet. doyum olmuyor yarım saatte ama. e, Kesinlikle eminim, burada güzel örneklerden bahsettin. Burada bizi dinleyen katılımcılarımız arasında da çok güzel örnekler vardır eminim ki. Keşke böyle daha böyle geniş fırsatlarımız olsa ve onları da dinleyebilsek. Burada da danışmanlarımızı görüyorsunuz. Dale Carnegie'den daha fazla bilgi alabileceğiniz sosyal medya araçlarımızı, kanallarımızı görüyorsunuz. Ve diyoruz ki elinden gelenin en iyisini yapan hiç kimse pişman olmamıştır diyor bir futbol koçu George Halas. Evet, maratonla başladık. Evet, bu maratonu tamamlamak için herkesin kendi adına bir çaba ve emek koyması lazım burada. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bekliyoruz taleplerinizi, görüşme isteklerinizi daha da geniş konuşmaktan son derece keyif alırız. Herkese iyi bir çalışma günü diliyoruz. Bu arada Deloitte'le ilgili bir soru geldi, onu Evet. gördüm. 4 sorusunu biliyor musunuz diye. Maalesef en iyi örneklerde hep çıkıyor ama soruların açık halini bilmiyorum. Herkese sevgiler.